İyi akşamlar sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir, iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene karşınızdayım. Gene güzel haberlerim var. Bugün bültenimiz bayağı dolu dolu. Birazcık spor dışına da çıkacağız bugün. Bir önceki videom Arda Güler'le ilgiliydi. Aslında bugünkü yayınım da Arda Güler'le ilgili, yine ilgili ama biraz da bir önceki yayına göre bir düzeltme yayını da aynı zamanda bu. Çünkü orada bir haber verdim. Bu haber farklı bir noktada geldi. Bugün farklı şeyler konuşuldu. Şimdi onları anlatacağım ama öncesinde ne yapıyoruz? Her zamanki gibi günün manşetlerine bakıyoruz. Bugün neler konuşacağız, neler anlatacağız? Fenerbahçe'ye Arda şoku. Fenerbahçe'nin yani aslında dünkü yayınıma düzeltme haberi de bu birazcık da. Fenerbahçe Arda şoku. İkinci haberimiz kupayı kaybederlerse daha çok para kazanacaklar. Bu hangi takım? Bir kupa var. O kupayı kaybederlerse daha çok para kazanacaklar. Bahtsız Kral, efsaneden bahsedeceğim. Onunla ilgili ilginç bir istatistik. Kartal'a veda. Kim bu Kartal? İsmail Kartal. Onunla ilgili de bugün bir haber çıktı. Anlatacağım. Ve evet, Fenerbahçeliler için önemli bir haber. Aziz Yıldırım atağa kalktı. Aziz Yıldırım bir şeyler yapıyor. Herhalde başkanlığa adaylığını koyacak. Şimdi hızlı bir şekilde geçiyor. Son haberde Vandanara ile ilgili. Vandanara bir şirketle anlaştı. Orada yetişkin içerikler üretecekmiş. Peki şimdi ne olacak? Onu tartışacağız, anlatacağız. Ve hızlı bir şekilde neye geçiyoruz? İlk haberimiz Arda Güler'e geçiyoruz. Arda Güler, biliyorsunuz ki hemen hemen her yayınımda bir Arda Güler haberi yapmaktan kaçmıyorum. Şimdi dün bununla ilgili bir haber çıkmıştı. Özellikle saça boya ile bir karşılaştırma, işte Fener'e müjde, Galatasaray'a kötü haber tarzında bir gelişme yaşanmıştı. Bu gelişmenin aslında öyle olmadığını öğrendik. Nasıl öğrendik? Sports Dijital'den Yağız Sabuncuoğlu bununla ilgili bir haber yaptı bugün. Ve Arda Güler'in sözleşmesiyle ilgili ve şöyle de bir durum var. Yani Real Madrid başkanı önceden her şeyi planlamış, kağıda dökmüş. Bugün o yüzden Fenerbahçe bonus alamayacak. Evet, Fenerbahçe Arda Güler'den dolayı bonus alamıyormuş. Neymiş? Arda Güler'in sözleşmesindeki özel maddeden dolayı 2,2 milyon euro bonus alacağı iddia edilmişti. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu diyor ki final için bonus alamayacak. Fenerbahçe Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre 10 milyon euroluk bonusun tamamı Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacak bir bonusmuş. Ve Arda Güler yani şu anda da aslında tam detaylarını da Yağız Sabuncuoğlu da açıklamamış. Şimdi final maçında oynar Arda Güler ve Real Madrid kupayı alırsa yine mi bonus alamayacak? Orası birazcık açıkçası muallakta, ama şöyle bir şey var ki 10 milyon euroluk bonusun tamamı Arda Güler'in performansıyla, yani oynadığı maç sayısı oranında ki performansına göre alacağı. Kap açıklaması neler söylenmiş? Fenerbahçe Arda Güler'in Real Madrid transferinin ardından Kap'a şu açıklamayı yapmış. Profesyonel futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol kulübü Real Madrid'e oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon avro bedelle fesli karşısında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmış. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid tarafından kulübümüze azami 10 milyon avro bonus bedeli ödenecektir. Bir de şu var, bu tamamen oyunuyla alakalıymış. Bir de %20 pay var. Olur da Real Madrid Arda Güler'i başka bir takıma satarsa %20'si de Fenerbahçe'ye gidecek. Tabii ki yani çok uzun yıllar satmayacak gibi görünüyor. Arda Güler'le gelişme bu. Arda Güler 1 Haziran'daki maçta oynamazsa ve Real Madrid kupayı alırsa Arda Güler'in resmi olarak Şampiyonlar Ligi'ni almış oyuncular statüsüne giremeyeceği söylenmişti. Bununla ilgili de bir gelişme yok. Hala böyle. Çünkü Isco ve Lunin daha önce bundan dolayı 2022 yılında Şampiyonlar Ligi'nde hiç maç oynamadıkları ve Real Madrid de kupayı kazandığı noktada bu madalyaları resmi olarak kabul görmedi. Böyle bir bahtsızlık var. UEFA böyle bir kural değiştirmiş. Bazıları yazmış yok öyle bir şey diye. Vallahi onlara ben bir şey demiyorum. Bunları ben de Totom'dan atmıyorum. Bunların hepsi yabancı basında da, Türk basınında da geçen haberler.
Ben sadece bunları derleyip size anlatıyorum. Daha işte beni takip edenler artık gazetelerin büyük kısmını takip etmiyorlar. Çünkü ben onlara artık böyle hap olarak o haberleri teker teker anlatıyorum. Güzel de oluyor. Aramızda konuşuyoruz, ediyoruz. Yere çöp atan elleriniz kırılsın. Bu arkadaşı çok seviyorum. Her videoma geliyor, bir yorum yapıyor. I am a simple guy demiş. Ben yalnız bir insanım. Arda Gürer'i görüyorum. Klik video. Bu herhalde yani yanlış anlamıyorsam bu robot bir mesaj olmuş galiba. Ya da ben anlayamadım. Bu videoya tıkladım gibilerinden bir şey demiş. Geçiyoruz. Evet, durmaya gerek yok. Borussia Dortmund çok ilginç bir şey oluyor. Yani Borussia Dortmund eğer Şampiyonlar Ligi finalini kazanırsa daha az para kazanacak. Eğer Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi finalini kaybederse daha çok para kazanacak. Yani çok enteresan bir olay oluyor. Bu da neyle alakalı? Bellingham'la alakalı. Bellingham biliyorsunuz 133 milyon euro gibi bir bedelle Real Madrid'e transfer olmuştu. Jude Bellingham. Fakat şöyle bir madde varmış. İki kulüp arasında yapılan bir madde. Real Madrid ola ki bu sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa, yani kupayı kazanırsa, bonus olarak Borussia Dortmund'a 25 milyon euro para verecek. Ama Real Madrid şampiyon olamazsa da bu bonusu verecek. Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi finalini kazanırsa şöyle bir şey: Şampiyonlar Ligi final ödülü 20 milyon euro. Yani Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdın, kulübe trink 20 milyon veriliyor. Ama Borussia Dortmund eğer kupayı kazanmazsa Bellingham'dan 25 milyon euroluk bonus alacak. Yani kupayı kaybederse daha çok para kazanacak. Çok enteresan bir tesadüf oldu. Yani senenin başında finale kimin gideceği belli değil. Bu anlaşmalar yapılıyor falan. Böyle bir tesadüf olmuş. Ya Borussia Dortmund'un da ben başkanlarını kutluyorum. Çok da doğru bir iş yapmışlar. Öyle bir hamle ki yani kaybetseler de kazanacaklar, kazansalar da kazanacaklar. 5 milyon euroluk bir fark olacak sadece. Bu arada finale çıkan Borussia Dortmund finale çıktı. Kupayı kazanamazsa Bellingham'ın 25 milyon eurosuyla beraber 40 milyon euroluk da bir parayı tık diye cebine koyacak. Kupayı alırsa da 35 milyon euroyu cebine koyacak. Müthiş rakamlar. Türk kulüplerini buralarda görmek istiyoruz ama herhalde bu bir yapay zeka çıkmıştı. 2080'lerde bir şeyler diyorlardı. Herhalde böyle giderse 2080'lerde ancak Türk kulüpleri orayı görür. Geçiyoruz. Bugün hızlı bir bülten olacak. Benim üzüldüğüm evet, önce yorumlara bakalım. Ne robot mesajı ya? İnternet meme ay bu. Valla ben yaşım birazcık geçkin benim. Yani 34 yaşındayım. Bazen böyle internet şeylerini kaçırabiliyorum artık ben de. Basit bir insanım. Arda Güler'i gördüm. Videoya tıkladım. Teşekkür ederim. Dortmund işi biliyor aga. Aynen, Dortmund işi biliyor. Borussia Dortmund değilse Madrid demiş. Goats of History. Evet, bence de öyle. Bu arada benim de kendi fikrim, ben de Borussia Dortmund'u bir tık daha fazla tutuyor gibiyim. Çünkü Real Madrid baya böyle kupayı kaldırdı. Biraz da Dortmund kaldırsın ama o Madrid'de de Arda var. Yani Arda da kupa kaldırsın isterim. Böyle bir ikilemde kaldım. Geçiyoruz. Bahtsız kral. Bahtsız kral. Yani ben anlamıyorum. Bu adamda bir şanssızlık var. Kane'den bahsediyorum. Görüyorsunuz zaten. 2012'den beri Bayern Münih her sene kupa aldı. Ya şampiyon oldu, ya Almanya kupası var, ya onu aldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu sanırım bu arada. Oldu mu olmadı net hatırlamıyorum. 2012'den beri 12 senede olmuş olabilir, net hatırlamıyorum. Yani düzeltirseniz beni sevinirim. Fakat ilk defa yani Bayern Münih bir seneyi kupasız kapattı ve Kane yine kupasız devam ediyor. Yani bu Kane'i ben anlamadım. Yani Tottenham'da böyle acayip işler yaptı ama hiç kupası yok. Bence Kane winner bir oyuncu değil. Başka çok şanslı. Harry Kane Fener'e gelse ikisi birinin laneti. Çok iyi ya. Evet, Harry Kane Fener'e gelirse birbirinin laneti kırabilir mi bilmiyorum. Ama Fener'in de böyle büyük forvetleri genelde olmamıştır. İşte zamanında bir İspanyol vardı. Milli takımda çat çut bize attı. İspanya'da gol kralı oldu. Herkes biliyor onun ismini. O atıyordu. Fakat Fener'e geldi, oynayamadı. Yani enteresan bir şey. Gerçekten de böyle bir şanssızlığı var Harry Kane'in. Ve Bayern Münih'te de bu sene
kupasız devam ediyor. Artık Harry Kane'i gönderirler mi, göndermezler mi bilmiyorum ama yani önümüzdeki sene bunu kırılması lazım artık Harry Kane'in de. Yani yoksa böyle bir oyuncu, yani istatistiklerine bakıyorum. Şöyle bir gösterdim. 435 maçta 280 gol atmış. Tottenham'da atmış sadece bunu. Bu sene de 41 gole çok az kaldı. 36 gol atmış bu sene de. Yani 41 golü bulursa lig tarihine geçecek. Egale edecek. Lewandowski'nin gol rekorunu egale edecek. 42 golü atarsa da lig tarihine geçecek. Fakat kupası yok. Bu adamın kupası yok yani. Berkant var Galatasaray'da. Eski Berkant. Onun girer bakarsanız verilerine, istatistiklerine, adamın Şampiyonlar Ligi kupası var. Yani acayip bir şey ve Harry Kane gibi bir futbolcunun hiç kupası yok. Milli takımda da yok. Tottenham'da da yok. Yani enteresan. Umarım ki artık seneye bu bahtsızlığını kırar diye devam ediyoruz ve Fenerbahçe'ye artık Türkiye'ye döndük. Fenerbahçe'ye geldik. İsmail Kartal bugün Sabah gazetesinde çıktı. İsmail Kartal'la yolların sezon sonunda ayrılacağı söyleniyor artık. Fenerbahçe Ali Koç'la devam eder. Benim de kupam yok. Ben hiç şikayet etmiyorum ama benim de kupam yok. Ben de şikayet etmiyorum ama Harry Kane ediyordur yani. Hatta gece uykuları kaçıyordur. İsmail Kartal önümüzdeki sezon yok Fener'de. Öyle diyorlar artık. Çünkü Ali Koç'la devam ederler etmezler bilmiyorum. Çünkü Saadettin Saran da adaylığını açıkladı artık. Resmi kendi açıklamadı ama açıklandı. Ama Ali Koç'la devam etsinler ya da Saadettin Saran ya da başka biri gelsin. İsmail Kartal'la devam edilmeyecek. Böyle bir karar alınmış. Fakat İsmail Kartal'ın gönderilmesindeki noktayı anlıyorum. Fakat performansı da çok dikkat çekiyor. Bakın şimdi performansını anlatıyorum. İsmail Kartal 55 maçta 41 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgi almış. 41 galibiyet ve puan ortalaması, maç başına puan ortalaması 2.36, inanılmaz yüksek bir rakam. Yani bu şu demek oluyor: İsmail Kartal her 9 maçından birini kazanıyor. Birini kaybediyor veya berabere kalıyor. 9 maçta 8 maç kazanıyor bu adam ve performansı beğenilmedi. Fener'e Gasperin gibi teknik direktör lazım. Aslında Fener'e bir Sergen Yalçın lazım. Keşke olsa. Evet, Sergen Hoca'yı ben de beğeniyorum. Sergen Yalçın çok iyi bir teknik direktör ama Sergen Yalçın'ın futbolculukta yaptığı bana göre, yani sonuçta benim de artık neredeyse böyle abim yaşında değil daha büyük, babam yaşında değil daha küçük. Orada bir yaşlarda bir insan. Tabii ben onu eleştirmiş olmayayım ama Sergen Hoca birazcık dışarıda bağlantısını kesip işine böyle full odaklansa mükemmel bir şeyler çıkacak ama işte futbolculuğundaki olayı devam ediyor. O yüzden ben Sergen Yalçın için şunu bir daha söyleyeyim. Milli takım tam onluk meslek. Yani böyle her zaman mesai yapmayacak. Belirli dönemlerde gidecek gelecek. Daha böyle yoğunlaşabilir. Belirli dönemler 3 ay 4 ay boşta istediğini yapabilir. Ve milli takım tam böyle Sergen Yalçın için biçilmiş kaftan diye düşünüyorum. İsmail Kartal'la yollar ayrılacak işte. Konuyu tekrar toplayalım. 55 maçta 41 galibiyet, 2.36 puan ortalaması maç başı ama gönderiliyor. Niye gönderiliyor? İşte bazıları da şöyle bir şey diyor bazıları da. İşte Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Aslında tam olarak o da değil. Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayakları var. Çok iyi bir futbolcu grubu şu anda Fenerbahçe. Takım olarak çok iyiler. Ama bu isimler takım halinde iyi bir oyun sergilemiyorlar. Eğer puanın yüksekse bile bu biraz da bireysel başarılardan. Puanın yüksekse bile kötü oyun görüyorsa taraftar da beğenmiyor, ıslıklıyor. Bu çok ezber bir yorum bence. Yok be, yabancı teknik direktöre iş yapmıyor TR'de. Evet, olabilir. Son 20 senede kaç yabancı teknik direktör şampiyon olmuş? Baksana, hiç olmamış neredeyse. Galiba bir Mancini var ama Mancini de tamamlayamadı. Yani tamamlayamadı. Ligi tamamlayamadı. Sanırım yok. 20 senede yabancı teknik direktör ya birdir ya ikidir. Ya iki değil, üç değil yani. %100 eminim. Doğru söylüyorsun. Hepsi Türk teknik direktör. Geçiyorum asıl önemli konuyu. Aziz Yıldırım. Normalde şampiyon olmayacağı söylendi. Şampiyon olmayacağı söylendi. Özür diliyorum. Başkan olmayacağı söylendi Aziz Yıldırım'ın. Aziz Yıldırım şampiyon olmuş bir başkandır. Düzeltiyorum hemen kendimi. Ama Yavuz Sabuncuoğlu gene biliyorsunuz ki Yavuz Sabuncuoğlu iyi bir Fenerbahçe muhabiri ve oradaki içerideki bilgileri gerçekten çok iyi alıyor. Diyor ki Aziz Yıldırım ekibine mesaj atmış. Yani mesajı göndermiş. Hazırlıklı olun, her an adaylığımızı açıklayabiliriz diye. Eğer Ali Koç
adaylığını açıklamazsa Saadettin Saran'la Aziz Yıldırım arasında bir seçim görebiliriz. Bu konuda artık Fenerbahçeliler ne der? Saadettin Saran'ı mı seçer? Aziz Yıldırım'ı mı seçer bilmiyorum ama yani Aziz Yıldırım aday olduğu takdirde en güçlü adaydır kesinlikle. Çünkü Fenerbahçeliler bir değişim rüzgarı için Ali Koç'u seçtiler ama yeni bir seçimde Fenerbahçeliler bir hafıza yoklamasıyla sandık başına gidecekler. Yani muhtemelen de Aziz Yıldırım dönemindeki başarıların tekrarı için yüksek ihtimalle Aziz Yıldırım aday olursa seçilir diye düşünüyorum. Şu da olabilir. Saadettin Saran'ı dışarıdan da destekleyebilirler. Ali Koç'ta Saadettin Saran yarışır ama şu dakikadan sonra hani Fenerbahçe'de bir tane çocuk vardı ya böyle güzel tatlı bir arkadaşımız. Ben Fenerbahçe için canımı bile vereceğim diyordu. O adam bile çıksa Ali Koç'u zorlar diye düşünüyorum ben artık. Çünkü taraftar özellikle son haftalarda artık Galatasaray'ın da hani her maç böyle üstün oynuyor ve Fenerbahçe'de o oyun yok. Bir de kaç sene geçmiş artık. Taraftar da artık o futbolun siyasetine girmiyor. Ya tamam hakem dedin, yabancı dedin, bak geldi gene olmuyor diyor ve artık taraftar burasına gelmiş durumda. Yorumlara bir bakalım. Saadettin Saran sporu iyi biliyor. Aziz Başkan da Türkiye ortamını çok iyi bilir. İkisi de harika olabilir. Yani evet, yani Aziz Yıldırım Saadettin Saran'ı desteklerse %100 zaten Saran, yani hiç ihtimal bile yok karşısındaki rakibin kazanma ihtimali yok, herhangi bir rakibin. Saadettin Saran kazanır. Aziz Yıldırım ekibi de dışarıdan destekler. Gerekli işte hem fikri olarak hem maddi olarak desteği de sağlar ve Fenerbahçe'nin ben yani böyle bir ortamda da yeniden şampiyonluğa aday olan bir takım kuracağını düşünüyorum. Ali Koç olmasın artık 6 yılda hiçbir şey yok, doğru. Son 20 senede o eski mesaj, tamam. Şimdi geçiyoruz artık, bugünkü haberler bitti. Bugünkü spor haberleri bitti. Bugünkü hangi haber var? Bir mesaj daha var. Ali Koç aslında yanlış yolda ilerlemiyor. Şu anda açık ara ekonomisi en iyi takım Fenerbahçe ama başarı yok. Çok doğru bir noktaya parmak bastın. Fenerbahçe'nin şöyle de bir şey var. Aldığı ve sattığı oyuncuların dengesine baktığınız zaman Fenerbahçe transfer edip gönderdikleriyle aslında şu anda kârda. Yani ekonomik olarak, finansal olarak baktığımız zaman transferden hiçbir şekilde zarar etmemişler. Evet, kötü transferler olmuş, şey olmuş ama yani sonuçta o kötü transferi de zarar etmeden göndermeyi bilmiş. Yani Ali Koç iş adamı mantığıyla kulübü finansal olarak mükemmel yönetiyor. Yani herhalde Türkiye'de 11 milyar TL borcu var kulübün. Yani borç önemli değil yani. Şu ana bakılırsa yani Bill Gates'in de milyarlarca dolar borcu var ama dünyanın en zengin insanı. Borç o kadar önemli bir şey değil. Yani kulübün harcayabilir kapasitesinin artması. Hani o banka şeyleri falan var ya, finansal fair play'ler. Onlardaki kotayı yükseltmek. Yoksa borç, yani bugün Manchester United'ın borcu Süper Lig'deki bütün takımların borcunun 2 katı. Manchester City'nin de aynı şekilde. Borç çok önemli bir şey değil. Voleybol ve basketbolda harikayız ama harbiden. Evet, voleybolda ve voleybolda zaten yani silme geçiyor. Milli takımın büyük kısmı Fenerbahçe'de. Basketbolda da böyle. Basketbolda çok daha iyiydi. Aziz Yıldırım döneminde her sene Final Four'a kalıyordu yani Euroleague'de. İzliyorduk. Hemen hemen her sene kalıyordu. Birkaç senedir orada da kötü gidiyordu. Bu sene onu da düzelttiler. Ali Koç zamanında bir sürü yatırım yapıldı. Üniversite açtı adam İstanbul'da. Evet, yani finansal olarak iyi yatırımlar yaptı. Şimdi geçiyoruz. Bu haberimiz biraz magazin. Yani sporun dışına çıkıyor. Vanda Nara ile ilgili. Vanda Nara ile ilgili şöyle bir haber var. Sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada hassas içerikler kategorisinde artı 18 içeriklerin yer aldığı Divas Play ile çalışacağını duyurdu. Bunu neden haber yapıyorum? Geçtiğimiz günlerde Icardi ile Vanda Nara'nın bir videosu vardı. Bütün herkes eleştiri yağmuruna tuttu. Kimisi de dedi, adam dedi zaten dedi yabancı dedi, onlar da dedi normal, Türkiye'ye göre yaşamak zorunda değil. Ya bence de sonuçta Instagram'ın izin verdiği kurallar çerçevesinde bizim Türk örf adetine göre biraz fazla ileri gitmiş noktadalar. Ama onlar da yani düşünmezler bu ülkede nasıl oluyor, ne bitiyor diye. Yani sonuçta futbolcuların büyük kısmı, özellikle mesela Icardi boş zamanlarında ülkeden çıkan, kendi ülke Arjantin'e giden veya İtalya'ya giden bir futbolcu çok fazla Türkiye'nin içerisinde zaman geçirmiyor. Kulüpten falan fazla çıkmıyor. Yani kulüp, antrenman ve belirli tesisler dışında da olarak pek insanları da tanımıyor. Türk insanları, ama Vanda Nara biraz daha fazla tanıyor. Çünkü Vanda Nara Icardi'yi bırakıp tek başına geziyor ama onun da fikri
özgürlüğü kendisinin. Divas Play'de böyle OnlyFans gibi içerikler paylaşacakmış artık. Hatta paylaşmaya da başlamış sanırım. İşte belirli ücretlerle izlenebiliyor falan. Şimdi şunu merak ediyorum. Yani Instagram'daki videosuna tepki gösterildi. Kulüpten de herhangi bir açıklama gelmedi. Kişinin özel hayatıdır diye. Ama şimdi mesela Vandanara üzerinden ekstra bir yüklenme yapılacağını düşünüyorum ben Icardi'ye. Bakalım bu Icardi bu yüklenmelere nasıl karşılık verecek? Gene böyle kafasına takmayacak mı? Çünkü bu bir öncekine de benzemiyor. Biraz daha ileride bir durum. Yani bu durumu büyütürse başkaları, daha doğrusu Galatasaray'da işleri karıştırmak isteyen birileri bu durumu büyütürse Icardi'yi Türkiye'den kaçırabilirler. Böyle bir risk var. Bunu da niçin söylüyorum? Bunu da başkanlık yarışı için söylüyorum. Yani bir Icardi kaçması seçim kaybettirir. Bir de Erdem Timur seçim kaybettirir ve kazandırır. Galatasaray'ın da önünde böyle iki sınav var. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bugünkü yayınımız bu kadar. Açıkçası ben bugün gene kısa tutmayı istedim ama gene bir türlü olmuyor. 20 dakikanın üzerine çıkıyoruz bir şekilde. Çok güzel yorumlar vardı bugün. Böyle karşılıklı konuşarak, tartışarak çok daha güzel oluyor. Ben yayınlarımı birazcık daha böyle belirli saatleri tutmaya çalışıyorum ama kendim de başka bir medya kuruluşunda çalıştığım için hani o işe göre yani ben de burada yayına geçebiliyorum ama böyle hep belirli bir saat olsa herkes o saatte gelse, konuşsak, tartışsak, o yayından sonra yorum yapan arkadaşlar da gelse çok daha güzel olur. Ben burada herkesin yorumunu okumaya çalışıyorum. Keyifli bir bültendi. Evet, keyifliydi. Ben de bugün yayın yapmadan önce bugün çok güzel olacak dedim gerçekten. Öyle oldu. Beni dinlediniz, izlediniz. Gözünüze, kulağınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.